Bir oyuncusunuz. Hareket halindeki bir trenin vagonları üzerinden atlamak için bekliyorsunuz. Aşağıdaysa yüzlerce meraklı göz kamerada kayıtta. Tam o anda bir tereddüt, bir korku sarıyor içinizi. Atlamıyorsunuz. Ama yönetmen bağırıyor. Sen koskoca İrfan Atasoy'sun. Korkma atla. İkinci denemede gözünüzü karartıp atlıyorsunuz ama o da ne? Vagonun tavanı ağırlığınızla çöküyor ve belinize kadar içine gömülüyorsunuz. Peki bu aksiyon dolu sahnelerin arkasındaki adam nasıl oldu da bir gün ansızın her şeyi bırakıp sırra kadem bastı? Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney ile çektiği 14 film neden hala kayıp? Kendi doğum gününde hayata gözlerini yuman bir adamın hikayesi ne kadar trajik olabilir? İşte bugün size Yeşilçam'ın hafızalardan silinmeyen ama uzun süre gözlerden uzak kalmış bir oyuncusunu İrfan Atasoy'u anlatıyorum. İyi seyirler. Kusura bakma. Ufak bir olay çıkacak. Burası senin. Ne istersen yap. Müşterilerini kenara çek. Benim meselem şu karşıki orospu çocuğuyla. İrfan Atasoy 3 Şubat 1937 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babası Ahmet Bey Suriye'den, annesi Zeynep Hanım ise Antakya'dan gelip Adana'nın tarlalarında çalışan emekçi insanlardı. Çocukluğu o meşhur Adana sıcağında simit satarak, gazoz kasalarını sırtlayarak geçti. Hatta anlatılanlara göre kamyonlara karpuz indirip bindirirken kazandığı o refleksler onu Adana Spor'un kalesine kadar taşıdı. Ama hayat ona daha o yaşlarda en acı yüzünü gösterdi. Anne ve babası tarladayken acıkan küçük kız kardeş fırıncıdan ekmek istemiş, alamayınca da fırıncı gittiği an elini içeri uzatmıştı. O küçük elin tutuşmasıyla başlayan yangın İrfan'ın hayatındaki ilk büyük yara oldu. Sizce böyle bir acıyla büyüyen bir çocuk ileride nasıl bir çelik gibi iradeye sahip olurdu? Sinema aşkıysa bilet alacak parası olmadığı günlerde başladı. Mahalledeki çocuklar aralarında para toplayıp bir kişiyi içeri gönderir, o kişi de çıkınca filmi tek tek anlatırdı. Askere gitmeden önce film şirketlerinde kartoncu olarak çalışmaya başladı, aklında ne oyunculuk ne de yönetmenlik vardı. Askerlik hayatı dönüm noktası oldu. Birliğe gelen ama kimsenin kullanmayı bilmediği bir film makinesi komutanın kim anlar bundan sorusuyla İrfan'ın ellerine teslim edildi. Makine bozulup tamir için İstanbul'a gönderildiğinde İrfan da peşinden gitti. Orada bir yönetmenle senaristin kavgasını gördü. Yönetmen senaryoyu beğenmiyordu. İrfan, "Bana bir daktilo verin ben yazarım," dediğinde herkes şaşkındı. O gece sabaha kadar daktilo tıkırtıları kesilmedi ve ortaya çıkan senaryo yönetmeni büyüledi. Hiç tecrübesi olmayan bir genç tek bir gecede nasıl bir şaheser yaratabilirdi? Kanalımıza abone olup bu yolculuğa bizimle devam etmek isterseniz Yeşilçam'ın tozlu raflarında daha çok hikayelerimiz var. Lütfen abone olmayı unutmayın. İrfan Atasoy askerlik bitince İstanbul'a yerleşti. Kazandığı paralarla Atlas Sineması'na ortak oldu, ardından kendi şirketini kurdu. 1967 yılında ise çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in teklifiyle İnce Cumali filminde Cafer karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçti. Film Antalya'da 4 ödül birden alınca İrfan Atasoy adı artık sadece yapımcı olarak değil, oyuncu olarak da anılmaya başladı. Ama asıl fırtına Killing'le koptu. İtalyanların iskelet kostümlü karakterini alıp telif ödememek için adını Killing ya da Killing yaparak Yeşilçam'a uyarladılar. O meşhur uçan adam Shazam karakteriyle bir gecede halkın kahramanı oldu. Bir düşünün, o kısıtlı imkanlarla pencereden pencereye uçan, trenlerin üzerine atlayan bir adam. İnsanlar onun filmlerini izlemek için deprem korkusunu bile unutup sinemalara doluşuyordu. Sadece fantastik filmlerle yetinmedi, avantür sinemanın en tehlikeli sahnelerine göğüs gerdi. Bir çekimde elleri bağlı denize atladı ve ekip onu orada unuttu. Sudan çıkarıldığında mosmor olmuştu. Ölmek üzereydi. "Ölürsek ölürüz, yeter ki film iyi olsun," diyen bir tutkudan bahsediyoruz. Ancak bu başarıların arkasında büyük bir trajedi gizliydi. 1970'lerde evi ve ofisi basıldı, para kaçırıyor iddiasıyla 8 yıl ağır cezada yargılandı, yurt dışı yasağa konuldu. Avrupalılarla çektiği 5 filmden tek kuruş bile alamadı, bütün haklarını kaybetti. George'un ne dönek ne aşağılık bir adam olduğunu bilemezsiniz. İt sürüsü kadar adamı vardır. Polis ofisini ikinci kez bastığında Yılmaz Güney ile çektiği 14 filmin kopyaları kayboldu. Trilyonluk bir emek bir anda buhar olup uçtu. Onlarca filmin, yüzlerce saatin bir anda yok olması bir sanatçının ruhunda nasıl bir yara açar düşünebiliyor musunuz? Sinemaya o kadar küstü ki
elinde çekilmeyi bekleyen onlarca senaryo varken bir daha asla film çekmeyeceğim diye yemin etti. 1978 yılında henüz 41 yaşındayken yüzüm eskimeden beni o genç halimle hatırlasınlar diyerek oyunculuğu bıraktı. Bir dönem Kartal Tibet'e Tarkan filmlerine devam etme teklifini götürdü ama Kartal Tibet oyunculuğu bıraktığını söyleyince projeyi Tolga ismiyle kendisi devam ettirdi. Hayatının geri kalanında film ithalatı yaparak sinemanın mutfağında kaldı. 2005 yılında Altın Koza'da yaşam boyu onur ödülü alırken bile aklı çekemediği o son 4 senaryodaydı. Takvimler 3 Şubat 2022'yi gösterdiğinde, yani tam 85. doğum gününde, kaderin garip bir cilvesi olarak doğduğu gün hayata gözlerini yumdu. Adana'nın tozlu yollarından gelip Yeşilçam'ın en delikanlı, en cesur kahramanlarından biri olan İrfan Atasoy, ardında kaybolmuş filmler, kırık dökük anılar ve hiç bitmeyen bir sinema aşkı bıraktı. Sizler de İrfan Atasoy'la ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşın. Yeşilçam'ın gizli kahramanlarını unutmamak ve unutturmamak dileğiyle bir sonraki hikayede görüşmek üzere, esen kalın.